Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle kar maskeleri öreceğiz. Gerçekten çok tatlı. Bu kışın karlarda, yağmurlarda çocuklarınıza takabileceğiniz kulakları, ağzı, burnu her yeri koruyacak çok güzel bir yumoş şapka. Bu şapkaları benden çok istediniz. O yüzden sizlere hemen örmek istedim. Çok kolay, çok basit bir yapımı var. Karmaşık görünebilir ama aslında çok kolay arkadaşlar. O yüzden şöyle sizlere de göstermek istedim. Bu örmüş olduğum 1-2 yaşa tekabül ediyor arkadaşlar. Bu örmüş olduğum ise 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar gidebilir. Ama daha büyük çocuklar sanıyorum ki takamaz bu boyutta bir şapkayı. Bunun için 26 ilmekle başladım. Bu şapkam içinse 28 ilmekle başladım. Sadece arada 2 ilmek oynuyor yani. Yine şöyle küçücük çocuklarınız, 6 aylık çocuklarınıza yapmak istiyorsanız da sanıyorum ki 24 ilmek yeterli olacaktır. Şimdi şöyle hemen sizlere açık renkle göstermek istedim. Çünkü kamerada koyu renk pek belli olmuyor. O yüzden şöyle krem rengi ipimi alıyorum. Bu arada bu yaş grubu için yani büyük şapkam için toplamda bir ip gidiyor. Ama kulak yapmak istiyorsanız eğer ikinci ipe geçiş yapmanız gerekecek arkadaşlar. O yüzden mutlaka elinizde 2 tane ip olsun kulakları istiyorsanız. Ama düz yapacaksınız. Bir ip tam yetecektir. Şimdi hemen şöyle ipimi göstereyim size. Alize pufi olarak geçiyor ipimizin adı. Bilmeyenler için söylüyorum. Elle örülen bir ip arkadaşlar. Tığa hiç gerek yok. Direkt elimizle örebileceğimiz bir ip. Ve oldukça kolay. Şimdi şöyle başlangıçta bakın şöyle çok karışık bir nokta var. Orayı kesiyorum. Ve bir tane ilmeğimi de şöyle orta noktadan keserek uzatacağım. Bakın bu şekilde uzatacağım. Bunu yapmamın sebebi şapkamı birbirine birleştirmek. Şimdi şöyle hemen yapımına geçelim. Burada 28 ilmek sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Şimdi ipimizi bu tarafa alıyoruz. Bakın 28 ilmeğimizi bu şekilde saydık. Hemen 28. ilmeğimin içerisinden şu üstte kalan ilmekleri geçireceğiz. Normal düz örgü örüyoruz. Bakın 28. ilmeğimin içerisinden bu ilmeğimi geçiriyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir sonraki ilmeğimi üstte kalan ilmeğin içerisinden şöyle geçiriyorum. Yani pardon, alttaki ilmeğin içerisinden üstteki ilmekleri geçiriyoruz arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Bakın alttaki ilmeğimi şöyle tuttuğumuz zaman zaten üstte ilmekler var, altta ilmekler var. Alttaki ilmeğimin içerisinden, bakın alttaki ilmeğimin içerisinden üstteki ilmeği geçiriyorum. Şu şekilde. Bu şekilde düz örgü. Yine elimle anlaşılmadığını söyleyen arkadaşlar var. Şöyle yere koyarak göstereceğim. Şöyle yerde daha anlaşılır olacaksa eğer şöyle göstereyim. Bakın benim bir ipimin devam ettiği kısım burası. Bakın ipimizin devam ettiği yer. Burası ise kısa olan taraf, yani 28 ilmek ayırdığım kısım. Ben bu kısa taraftan uzun taraftaki ilmekleri geçirerek şapkamı oluşturacağım. Bakın alttaki ilmeğimin içerisinden üstteki şu sıradaki ilmeğimi geçiriyorum. Bunu geçirdim, bunu burada bıraktım. Hemen yanından ilmeğimi alıyorum. Bir sonraki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Ve bunu da böyle yukarı doğru çekip bırakıyorum. Bir sonraki ilmeğimi alıyorum. Yanındakini geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu benim şapkamın en alt kısmı oluyor. Şimdi hızlandım biraz. Zaten düz örgü oldukça kolay. Hiç bilmeyenler bile yapabilir arkadaşlar bu modeli. Sadece alttaki ilmeğimi üstteki ilmeğin
üstteki ilmeğimi alttaki ilmeğin içerisinden şöyle geçiriyorum sadece. Yine şöyle elim alarak göstereyim. Bakın. Alttaki ilmeğimi şu şekilde ilmeğimin içerisinden geçirdim. Alttaki ilmeğim, üstteki ilmeğim içerisinden geçirdim. Bu şekilde tamamlıyoruz. Son kısma kadar hızlıca örüyorum. Bakın son kısma geldim. Bakın arkadaşlar, son ilmeğimi de şöyle geçirdim içerisinden üstteki ilmeğimi. Şimdi ne yapıyoruz burada? Şapkamızın alt kısmını tamamladık. Şapkamızı burada birleştireceğiz. Şöyle düz gelecek şekilde ikiye katladım bakın. Bu şekilde katladım. Şöyle uçlarını birleştireceğiz. Şurada kesmiş olduğum ipi başlangıçtaki kısmın şurasından, şu ilmeğin şu kısmından düz gelecek şekilde bakın. Şöyle düz kısmı burası. Buradan geçiriyorum ilmeğimi. Ve karşı noktanın da yine şu ilmeğin bacağından geçiriyorum. Bunu şimdi böyle bırakacağım. Ama daha sonra sizler bunu iç kısmı, iç noktaya alacaksınız. Ve burada düğüm atacaksınız. Şimdi ben devam ediyorum. Burası benim başlangıç noktam. Burası da son noktam. Başlangıç noktama belirtecimi koyuyorum. Şimdi yine devam eden ilmeğim burası. Devam eden ilmeğimi ilk ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve başlangıç noktamı burada belirtiyorum. Burası benim başlangıç noktam. Başlangıç noktanızı karıştırmayın arkadaşlar. Şöyle düzelttiğimde bakın kıvrılma var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi devam ediyorum. Burası benim başlangıç noktam ve hemen yanındaki ilmeklerden devam edeceğim. İlmeğimin içerisinden üstteki ilmeğimi, sıradan gelen ilmeğimi geçiriyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Düz örgü bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi uzayarak şapkamızı uzatarak devam etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi yukarı doğru uzatıyorum. Bakın şöyle. Şimdi ikinci sıradayım ve 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Toplamda 7 sıra bu şekilde öreceğim. Yine şöyle yere koyacağım. Bakın. Son kez sizlere gösteriyorum. Alttaki ilmeğim zaten hepsi burada arkadaşlar. İlmeğimin içerisinden yukarıdaki ilmeğimi geçirdim ve çektim. Tekrar bir sonraki ilmeğimi de geçirdim. İlmek atlamamaya çalışın. Çünkü şöyle ilmeğimizi atlarsak bu içeride kalıyor. Bu sefer hoş durmuyor arkadaşlar. Modelimiz burada bozulmayacak. Çapraz battaniye gibi düşünmeyin. O çünkü çapraz olduğu için modelinizi kaçırdığınızda model bozuluyordu. Bunda ilmek atladığınızda bir problem olmayacak. Devam edebilirsiniz ama içeride ilmek kalacak. Onu düğümlemeniz gerekecek. O yüzden sıkıntı olabilir. O yüzden atlamamaya çalışın şöyle. Devam ediyorum. Şimdi bu şekilde 7 sıra öreceğim. İkinci sıramdayım arkadaşlar. Bir 5 sıra daha öreceğim. Şöyle başlangıç noktama kadar geleyim. Daha sonra 7 sıra kadar örelim. Bakın. Şöyle alttaki ilmeğimin içerisinden üstteki ilmeğimi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok kolay, çok rahat bir örme şekli var. Bir de yumuşacık. O yüzden çok zevkli arkadaşlar. Kesinlikle örmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle çekiştirirseniz daha güzel duracaktır. İyice yukarı doğru çekiyoruz. Bakın son kısma geldim. Son kısmı da şöyle battım.
Şimdi başlangıç noktamdayım. Belirtecim burada. Burası benim başlangıç noktam. Çıkarıyorum. Bir sonraki ilmeğimi, sıradan gelen ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Ve belirtecimi mutlaka yine takıyorum. Başlangıç noktamızı karıştırmamak için belirteci kullanırsanız daha iyi olur. Ya da bir tokayla başladığınız noktayı bilmenizde fayda var. Şimdi devam ediyorum. 3. sıradayım. Bu şekilde toplamda 7 sıra örelim arkadaşlar şimdi. Yedi sıra kadar ördüm. Şimdi burada artık göz kısmını yapacağız. Yani kesme işlemi yapacağız. Bunun için şöyle başlangıç noktamı çıkartıyorum ve hemen bu başlangıç noktamla kesme işlemimi yapacağım. Bir 10 sıra kadar yapmamız yeterli. Şimdi bakın bunu alıyorum ipimi. Hemen yanındaki ipi içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim ve çektim. Bu birinci oldu. Bu arada buraya belirtecimizi koyabiliriz. Kafanız karışmasın diye. Burası bizim başlangıç noktamız. Hemen elimi geçiriyorum parmağıma. Bir sonraki kısmı içerisinden geçiriyorum. Bu ikinci kaydırmamız. Tekrar yanındaki ilmeği alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde kaydırma yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bunu isterseniz biraz daha yani 8 yapabilirsiniz. Çocuğunuz biraz daha küçükse eğer. Ya da işte 10 sıra değil de 12 sıra da yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha geniş olabilir. Yani bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama en ideali bu şekilde olacaktır. Şimdi 10 tane kaydırmamı yaptım. Hemen üstten devam ediyorum. Bakın şimdi üstteki ilmekleri hiçbir şekilde almamıştım. Buraya bu şekilde sayıyorum. Buradan bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi saydım ve 11. ilmeğimi şu bakın şuradaki en sondaki kesme yaptığım yerin tepesinden geçiriyorum. Yani buradan devam etmiş oluyoruz ve burası bizim göz açıklığımız oluyor. Şimdi devam edelim yine. Bunu buradan geçirdim ve bir sonraki kısmı devam ettiriyorum. İçerisinden ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi başlangıç noktama kadar aynı şekilde bunu devam ettiriyorum. Daha sonra üste geçeceğiz. Arkadaşlar bakın son kısma kadar yaptım. Şimdi altta bırakmış olduğumuz şu ilmekler bunları devam ettireceğiz. Yani şimdi bunu çıkartıyorum. Benim ilk ilmeğim burası olmuş olacak. Yani bırakmış olduğum ilmeğin ilk ilmeği benim başlangıç noktam olacak. Şimdi sıradaki gelen ilmeği bunun içerisinden geçiriyorum. Ve belirtecimi buraya takıyorum. Bu benim başlangıç noktam oldu. Şimdi ben buradaki bütün ilmekleri yukarıdan şöyle düz bir şekilde geçirmeye çalışacağım. Bu şekilde yine düz ilmekler yaparak üste geçişi sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu arada örerken size böyle çok geniş, çok büyükmüş gibi gelecek ama arkadaşlar çocuğunuzun kafasına bunu geçirdiğinizde aslında tam ideal olduğunu göreceksiniz. O yüzden daha küçük yapmaya çalışmayın. Daha küçük yaparsanız çocuğunuzun kafasından geçmeyebilir. En ideal ölçüler bunlar arkadaşlar. Bakın şöyle göz boşluğumuzu oluşturmuş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hiçbir şey yapmadan bu şekilde yine dönerek sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Kaç sıra çıktığımı ben size sonunda göstereceğim, söyleyeceğim zaten.
Şimdi burada şöyle devam ediyorum. Sıradan sürekli aynı işlemi yaparak başlangıç noktamı kaybetmeden şapkamızı büyütelim. Bakın başlangıç noktama geldim. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğim. Hiçbir farklılık yok. Başlangıç noktamı burada çıkartıyorum. Sıradan gelen ilmeğimi içerisinden geçiriyorum ve belirtecimi takıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Bu sırada 3. sıraya geçmiş oldum. Bu sırada 2. sıraya geçiş yapmış oldum. Buradan itibaren bakın 2 sıra oldu. Buradan itibaren şimdi kaç sıra ördüğümü size sonunda söyleyeceğim. Bu şekilde hızla örüyorum ve buradan itibaren kaç sıra ördüğümü sonunda size göstereceğim. Hızlıca örelim arkadaşlar. Kesme yaptığım yerden itibaren şöyle şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 5 sıra ördükten sonra kesme işlemine geçiyoruz. Bunun için hemen şöyle göstereyim size. İlk noktaya bir tane ilmeğimi yapıyorum. Bir tek bir kes yapacağız. Başlangıçta bir tekimi yaptım. Şimdi kesme işlemimi bakın. İlmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğin üstünden şöyle geçiriyorum. İkisinin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Kesme işlemi bu şekilde oluyor. Bakın bir tane kesmemi yaptım. Hemen yanına bir ilmek alıyorum. Bir tek şimdi kes yapacağım bakın. Şöyle bir tane ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği aldım. Üst üste koydum. Ve sıradan gelen ilmeğimi içinden geçirdim. Hemen yanına bir tek yapıyorum. Yine kes yapacağım. Bakın bu arada şöyle döndüğünü hissederseniz tekrar çıkarıp tekrar yapabilirsiniz. Bir tek yaptım. Yine sıradan gelen ilmeğimi kes yapacağım. İlmeğin biri elimde, diğeri diğer elimde. İkisini karşılıklı koyuyorum. İkisinin içerisinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde bir tek bir kez sıra sonuna kadar yapacağız. Şimdi ben azaltmalarımı bir tek bir kez olacak şekilde ilerletiyorum. Daha sonra bir sıraya beraber geçelim arkadaşlar. Hızlıca örüyorum şimdi. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Tekle başlamıştım. Şimdi son 2 ilmeğim kaldı. Burayı da kes yapıyorum. Bakın üst üste koyuyorum ilmeklerimi ve bir sonraki ilmeğimi içerisinden geçirdim. Şimdi devam ediyoruz. İlmek belirleyicimi çıkarıyorum. Bu sefer her yerden kesme yapacağız. Yani arada tek kullanmıyoruz. Bütün ilmeklerimi keserek ilerleyeceğim. Bakın bu benim başlangıç noktam. Hemen ilmeğimi koydum buraya ve devam ediyorum. Yanındaki ilmekleri direkt ikisini alıyorum. Bir sonraki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde yanındaki ilmekleri üst üste koyuyorum ve diğer ilmeği içerisinden geçiriyorum. Her yerden kesme yapıyoruz bu sefer. 2 ilmeği üst üste koydum. Bir sonraki ilmeğimi içerisinden geçirdim. Bu şekilde bütün noktalardan kes yaparak şapkamızı ilerletiyoruz. Bu arada ipim bitmek üzere bakın. Bu kadar bir ip kaldı.
Şimdi devam ediyorum. 2 ilmeği aldım. İçerisinden geçirdim. 2 ilmeği aldım. Bir sonraki ilmeği içerisinden geçirdim. Tekrar gördüğünüz gibi son noktaya geldim. Bu şekilde. Şimdi bakın, son bir kesme işlemi daha yapıyor genel olarak herkes, ama arkadaşlar yapıldığı zaman hoş görünmüyor benim gözüme. O yüzden ben son sırayı, yani kesme yapmayacağım, ama siz isterseniz şöyle ikili ikili alarak yine kesme işlemine devam edebilirsiniz. Ben burada bitiriyorum genel olarak. Çünkü dediğim gibi şu kısmın çok fazla pot durması hoşuma gitmiyor benim. Bu şekilde durması daha güzel oluyor benim gözümde. O yüzden ben burada dikme işlemine geçiyorum. Şimdi hemen makasımızla şu kısmı keseceğiz ve şapkamızı artık burada bitireceğiz. Şöyle orta kısımlardan, şöyle orta kısmından kesiyorum, uzatıyorum. Hemen bir sonrakini de kesiyorum. Bir 4 tanesini keseceğim. Evet, bu benim için yeterli. Şimdi bunu şöyle artık belirtecimi çıkarabilirim. Şöyle içlerden geçiriyorum. Bakın, ilmeğimin iç kısmından geçirdim. Bir sonrakinde geçirdim. Yine aynı şekilde bütün burada kalan ilmeklerin iç kısımlarından geçiriyorum. Bu şekilde şapkamızın tepe kısmını dikmiş oluyoruz. Son 3 ilmek, bakın, içeriden geçirdim, çektim. Tekrardan ve son. Şimdi burada şöyle yavaşça kontrollü bir şekilde çekiyoruz ve gördüğünüz gibi tepe boşluğunu kapattım. Şimdi içeriye şöyle ipimi geçiriyorum ve alttan o ipi alacağım. İçeride buna düğüm atacağım. Şimdi sizlere hızlıca göstermek için bu şekilde bırakıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi tepe kısmı gayet güzel oldu. Dediğim gibi bir sıra daha eksiltme yapabilirsiniz, ama o zaman şöyle birazcık potlaşıyor. O yüzden benim hoşuma gitmediği için ben burada bıraktım. Bu boyutta yeterli arkadaşlar, gayet. Şimdi hemen hızlıca kulak yapımına geçeceğim. Gördüğünüz gibi şapkamı hemen yarım saat içinde örmüş oldum. Şimdi bir sonraki ipime geçiyorum. Bir ip bir şapka için yeterli, ama kulak için ikinci ipe geçmemiz gerekiyor. Şöyle ipimi alıyorum. Bakın. Şimdi ilk sırada şurayı kesiyoruz ve şöyle 2 boğum kadar yine uzattım ve kestim. Şimdi şöyle 4-5 tane zincir çekeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Hemen bu ilmeğin içerisinden ipimi geçirdim. Bir sonraki ipimi yine yanından geçirdim. Bir sonraki ipimi yine içerisinden geçirdim. 3. Dördüncü zincirimi batıyorum. İçerisinden geçiriyorum ve çekiyorum. Beşinciyi de aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde 5 tane zincirimi çektim. Bu ilmeği bırakıyorum arkadaşlar burada ve şöyle bu ilmeğimi burada bırakıp şuradaki ilmekle devam edeceğim. Bakın, burayı tuttum. Şu ilmeği şu zincirin içerisinden geçiriyorum ve yukarı çekiyorum. Gördüğünüz gibi tekrar bir sonraki ilmeği diğer zincirin içerisinden geçiriyorum ve yukarı doğru çekiyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki zincirin içerisinden sıradaki ilmeğimi geçirdim. Sıradaki ilmeğimi geçirdim. Ve sıradaki ilmeğimi geçirdim. Şimdi burada
Şöyle başlangıçta bırakmış olduğum nokta var. Ve son noktayı da yine burada bırakacağım. Şöyle tuttum. Bu ilmekle bu ilmek burada kaldı. Şimdi devam ediyorum. Hemen şuradaki ilmeğimle sıradan devam ediyorum düz örgüme. Yanındaki ilmeğe devam ediyorum. Yanındakinden devam ettim ve yanındakinden devam ettim. Son ilmeğim burada kaldı. Şimdi bu şekilde örmüş oldum. Şimdi yine bakın bu ilmeğim burada. Bu ilmeğimi de burada bırakıyorum yine. Örmüyorum bunu. Hemen arkadaki ilk ilmeğimin içerisinden bu ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve bunu da buradan geçirdim. Ve şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek var. Şimdi burada tepede bakın 3 boğum var. Görüntüde şöyle. Bu 3 boğumun ortanca kısmı burası. Ortanca kısımdan bu ilmeğimi geçirdim. Ve bakın buradaki ilmeklerim burada kaldı. Ortanca kısımdan da bu ilmeği geçirmiş oldum. Yani üçgen form elde etmeye çalışıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim var. Hemen şuradaki ilmeğimi bunun içerisinden geçirdim. Kapama yapıyorum. Bir sonrakini yine içerisinden geçirdim. Bakın ortada bilerek bu ipi bıraktık. Bu ipi bıraktık. Hemen buradaki ilmek, yani şu ortayı almıyorum önce olarak. Buradaki ilmeği alıyorum ilk olarak. Sonra ortanca ilmeğimi alıyorum. Sonra buradan devam ediyorum. Kapamaya devam ediyorum. En son boğumu da aldım. Bu şekilde üçgen formu elde ettik. Şimdi burayı keseceğim. Şurayı da şöyle ortadan açalım. Evet. Bu bize gerekli değil. Bunu sadece şu tepede bir düğüm yapmak için kesiyoruz. Bir tane düğümümüzü attık. Bunu arkada gizleyeceğiz. Ve bakın son kısımdaki boğumu buradaki ipimin içerisinden geçirdim. Şimdi bu şekilde şapkamıza dikebiliriz. Buradan iğnemizi geçiriyoruz. Ve bakın arkadaşlar, şapkamızın şöyle şu kısımlarından yapmayın. Çünkü bu şekilde yaparsanız kötü duracaktır. Biraz şapkanızı şöyle arka kısmına doğru. Yani şuradaki ilmekler gayet ideal görünüyor benim gözüme. Şöyle alıyorum. Bakın şöyle şuradan dikebilirim. Tepe noktasına çok yakın olmasın. Şöyle birazcık uzak kalabilir. Mesela şu ilmekten geçirebiliriz. Bu şekilde geçiriyorum. Ve hemen yanındaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Yanındaki boğumdan geçiriyorum. Yine aynı şekilde dikmeye devam ediyorum. Şapkanın içine sokmuyorum. Bakın şapkanın üstündeki ilmeklerden dikiyorum. Bu şekilde üstündeki ilmeklerden çok fazla sıkıştırmadan evet, son kısmı da şöyle battım ve şu şekilde dikimimi yaptım. Son kez şuradan batalım ve şapkanın içine artık bunu şöyle içeride bir tığla düğüm atacağım. Gördüğünüz gibi kulak kısmı da bu şekilde. Şimdi diğer kulağı da örelim ve şapkamızı bitirelim. Gördüğünüz gibi kedicik kar maskesi şapkamız hazır. Bu şekilde yumuş yumuş çok pofidik bir şapka oldu. Bu da daha önce örmüş olduğum şapkam. Rengi, dokusu gerçekten çok tatlı. Bu şekilde şapkalarınızı rahatlıkla 1 saat içerisinde örebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım detaylıca anlatabilmişimdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.